Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok beğendiğiniz bu püskül detaylı çantamı çalışacağım. Bu çantayı farklı versiyonlarda yapıyorum. Bu kol çantası versiyonu müşterimiz bu şekilde talep etti. Aynı zamanda bunun sırt çantası olarak da kullanabiliyoruz. Sırt çantası yapacak olduğumuzda şöyle yaklaşık 2-3 örnek daha fazla koyuyoruz. Biraz daha uzatıyoruz. Ama küçük sırt çantası isteyenler için bu boyda gayet güzel bir boy oldu. Gerçekten çok şık oldu. Çok güzel oldu. Şöyle detaylarını göstereyim size. Bu çantayı nasıl yapacağız? Bakın görüyorsunuz büzgülerinde elcik ve sap yapımında kullandığım bu kordondan yaptım. Bu gerçekten çok sağlam. İleride çantanızda herhangi bir sorun yaşamamanız için artık bu kordondan çalışıyorum. Püsküllerimizi yaptık. Son detay sadece püsküllerimin ütülemesi kaldı. Onları ütüleyeceğim. Böyle o zaman dümdüz çok daha güzel görünecek. Şöyle çantamızın içine bakalım. Görüyorsunuz şu şekilde bir sıkıştırmamız var. Bu sıkıştırma evet ilk olarak çanta yapıldığında birazcık daha sert oluyor ama sonra daha kolay bir şekilde hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Bakın yine hiçbir iz olmadan kusursuz bir astar işçiliği diyebiliriz. Görüyorsunuz yine çift kattan şöyle tertemiz bir cep çalıştık. İnanın bu astarlama işi dün günümü alt üst etti diyebilirim. Çünkü ne yazık ki makinem bozuldu. Akrabalardan makine bulmaya çalıştım. Bakın şöyle göstereyim. Son derece iç hacmi oldukça geniş. Aslında yani baya 42 santimlik bir ene sahip bu çantamız. Aynı zamanda da toplamda 30 santim boya sahip oldu. Büyük, iç hacmi oldukça geniş bir çanta. Büzdüğümüz zaman ise dediğim gibi şu büzgülerin yer yapıp tek seferde çekmesi birkaç gün içinde halloluyor. İlk etapta biraz şöyle elimizle yardımcı olabiliriz. Çektik. Makine buldum, makine geldi, o da bozuk çıktı derken komşulardan buldum. Ne yazık ki o yüzden astarlamasının videosunu çekemedim. En kısa zamanda başka bir çantada astarlama videosunu sizlerle paylaşacağım. O yüzden kusura bakmayın, bu videonun içinde astarlama videosunu çekeceğime dair şeyler söylüyor olabilirim. Ama ne yazık ki bunu başaramadım. Bu görmüş olduğunuz detayların tek tek hazırlanışının videosunu çektim. Ama birleştirme aşamasını yine yaşadığım aksiliklerden dolayı gösteremedim. Şöyle söyleyeyim baştan. Şu parçanın örülüşünü göreceksiniz zaten. 13 santimlik ama pardon 13 sıralık bir sıkıştırma aparatı ördüm. Hem birbirine tutturuyorum bunu iğneyle hem de arkasına tutturuyorum. Böylece şöyle göstereyim. 2 tane göz oluşturmuş oluyorum kordonun geçeceği. Kordon yapımını yine gösterdim. Sapımız yine aynı şekilde sık iğneden sadece git gel sık iğne daha kalın kullandık. Ne dedik? Omzumuza basıncı azaltmak için. Çok güzel bir çanta oldu. Tabanını da şöyle göstereyim. Tabanı da benimle örerseniz, aynı gözle örerseniz siz de bu büyüklükte güzel bir çanta elde edeceksiniz. Bakın nasıl güzel. Tabanımız da gayet şık. Evet, ben bu çantayı şimdi kargoya hazırlayacağım. Sizle ise yapımına geçeceğiz. Yalnız şu konuda artık kusuruma bakmayın. Çünkü telefonum ne yazık ki bana bu aralar biraz oyun oynuyor. Yani yatay formatta çektiğim videoları dikey olarak kaydediyor. Ve sonra ben onu YouTube için yataya çevirdiğimde haliyle görüntü ekranın ortasında küçülüyor. Bu çantanın yarısında ne yazık ki aynı problemi yine yaşadım. Taban videomda da yaşamıştım aynı problemi. Bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Emek yani saatlerce süren bir video hazırlığı yapıyorum. Ama sonrasında bir bakıyorum video istediğim gibi yan kaydedilmemiş. Bu konuda özürlerinizi diliyorum. Ama yine de sizi bekletmemek adına bu haliyle videoyu yükleyeceğim. Ben çantamı tanıttığıma göre o zaman haydi yapım aşamasına geçelim. Şimdi
yaklaşık 30,5-15 yani 30'a 15 diyebiliriz bu taban için bir taban örmüştük. Ben bu çantayı kol çantası olarak çalışacağım. Müşterim sırt çantası değil kol çantası olarak istedi. Şimdi bir önceki taban videomda anlatmıştım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü en çok sıkıntıyı ölçeklendirmede yaşıyor öğrenler. Yani mesela ben bunun ölçülerini verdim. İşte kaç gözle başladığımı, kaç santim çıkacağını biliyorsun. Ama diyelim ki başka bir boyda, başka ende bir taban öreceğimizde kaç ilmekle başlayacağız? Yani kaç zincirle başlayacağımızı nasıl hesaplayabileceğimizi detaylı olarak o videomda anlattım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani tek bir videoda artık bütün çantalarınıza dikdörtgen bir taban örebilirsiniz. Bunun yanında bir şeyden bahsetmiştim. Biliyorsunuz köşede bitiyor. Yani dikdörtgen çantada örnek burada köşede bitiyor. Ne yapmıştım? İpimi kesmiştim. Çünkü buradan devam edemem. Benim koyacağım örnek, şimdiki örnek spiral şekilde dönmüyor. Yani her sıra sonunda bitireceğiz ve üste çıkacağız. O yüzden ister istemez ben bunu minimuma indirmek için kendimce yöntemler geliştirdim yine her zamanki gibi. Ama ne olursa olsun incecik de olsa bir hat beliriyor. Bunun köşelerde ya da önlerde olmasını istemeyiz. Bu yüzden mutlaka şuna dikkat edeceğiz. Yanın yani şu başlayacağımız yerin şöyle bakın hizalıyorum, tam ortasını buluyorum buradan. Tam ortasından başlayacağım bu çantayı örmeye, örneği koymaya. Ama alt bir taban hattı kalsın istiyorum. Yani örneği şu şekilde girip koymayacağım. Yine şu sadece üst lobları kullanacağım bir üst sıraya çıkarken. Başlayalım o zaman. Şöyle biraz uzunca çekiyorum zincirlerimi. İki tane zincir çektim. Hemen bir boşluk bırakıyorum. Bir diğerine geliyorum. İpimi arttım. Yine arka lobundan alıyorum sadece. İki seferde çekiyorum, birleştiriyorum. Şimdi bu benim ilk başlangıcım olduğu için bu V'yi bu şekilde oluşturdum. Şimdi buradan sonrasında ne yapacağız? Bir zincir çekiyoruz aralara. Bir zincirimi çektim, arttım. Bir önceki battığım yere tekrar batıyorum. Bakın şöyle ikisini birden aldım. Burada iki tane kaldı. Bu iki taneyi çekmiyorum. Bir daha artıyorum. Bir boşluk, diğerine geçiyorum. Şöyle ikisini bir aldım. Tığımın üstünde 3 tane kalacak. Üçünü birden ne yapıyorum? Topluyorum. Yine ne yapıyorduk? Araya bir zincir çektik. En son battığım yer burasıydı. Battığım yere tekrardan batıyorum. İkisini birden aldım. Yani klasik ikili trabzanda nasıl yapıyorsak aynı usul. Tığımda 2 tane kalmıştı, bunu çekmiyorum. Bir daha arttım. Bir boşluk bıraktım. İkisini bir aldım. Tığımın üstünde 3 tane var. Şimdi üçünü birden çekiyorum. Bir zincir. Köşeye dönüşüne kadar, şuraya kadar detaylı bir şekilde anlatacağım. Tekrar edelim. Battığım yere bir daha batıyordum. İkisini bir aldım. Bir tane daha arttım. Bir boşluk bıraktım, yandakine geçtim. İkisini bir aldım. 3 tane var tığımın üstünde. Üçünü birden toparlıyorum. Yine bir zincir çektim. Burada yalnız şunu dikkat edin. Bu örneğin şöyle bir özelliği var. Eğer ki şu battığınız yerde şu ilk çektiğinizi çok uzun tutarsanız her bir V'ler üstte çizgi halinde böyle nasıl diyeyim, böyle potluk olarak ilerliyor. Bunun önüne geçmemiz için bu örnekte öyle çok gevşek trabzanlarınızı çekmemeniz gerekiyor. Tekrar girdim aynı yere, ikisini bir çektim,
arttım, bir tane atladım. Bakın gördünüz mü? Hiç öyle uzatmıyorum. Sonra üçünü bir topladım. Bir tane zincirimi aldım. Aynı yere girdim. İkisini çıkarttım. Bir daha arttım. Bir boşluk bıraktım. Ve üçünü bir topladım. Yine bir zincir çektim. Aynı yere battım. Şimdi köşeye dikkat edelim. Köşe önemli. Geldim. Bir boşluk bıraktım. Yine ikisini bir çektim. Üçünü bir topladım. Şimdi köşeye geldik. Burada ne yapacağız? Şimdi bu köşe biliyorsunuz dikdörtgen ördüğümüz için tabanı. Eğer ki ben bu köşe dönüşünde burada bir arttırma yapmazsam ister istemez çantamız örüldüğünde burası böyle yukarıya doğru kalkacak. Yani köşe çantanın yüzünden görünür hal alacak, kasma yapacak. Bunun önüne geçmek için sadece 4 köşede yapacağım bunu. Arttım, şimdi gösteriyorum. Buraya girdim, aynı yere giriyoruz biliyorsunuz. Aynı yere girdim, çıkarttım. Çektim. Ne yapıyordum? Bir ara bırakıyordum değil mi? Şuralarda bakın hep birer ara boşluk bırakmıştım. Köşede bırakmayacağım. Tekrardan yanındakine girdim. Üçünü bir topladım. Bir zincirimi çektim. Aynısını şimdi yanındakine de yapıyorum. Aynı yere girdim. İkisini bir aldım. Bir tane arttım. Yanındakine tekrar giriyorum. Üçünü birden topladım. Evet, bu artış işte köşelerde çantamızın hem birazcık daha genişlik kazanmasını sağlayacak. Biraz daha bolluk kazanmasını sağlayacak. Çünkü bu biliyorsunuz bir torba çanta şeklinde. Yani ağzında bir büzmesi var. Büzmeli çantalarda da biraz tabana göre dışın geniş olması çok daha güzel duruyor. Yani çok dar çantalarda torba hoş olmuyor. Çantanızın biraz geniş olması, iç hacminin büyük olması gerekiyor. Şimdi bu iki taneyi yaptım. Bu benim için artık yeterli. Bir zincirimi çektim. Aynı yere giriyorum yine. İki tane aldım. Bir arttım. Bir boşluk bıraktım. Yana geçtim. Nereye kadar bunu yapacağım? Şu köşeye gelene kadar. Son bir tane daha göstereceğim. İyice anlaşılsın örnek. Aynı yere girdim. İkisini bir aldım. Tekrar arttım. Bir boşluk bıraktım. Yandakine girdim. Yine ikisini bir aldım. Üçünü birden topladım. Bir zincir çekip devam edeceğim. Unutmuyoruz. Ne demiştik? Loblarımızda hep arka loba giriyorduk. Sıra sonuna kadar gelelim. Şu köşede arttırmayı tekrardan göstereceğim. Bu çantanın aslında en önemli noktası birleştirme yerleri. Yani hiç belli olmadan nasıl birleştirme yapacağız? Bu kısım çok önemli. O yüzden videoyu lütfen kesmeden, ileri sarmadan. Mesela şu köşe detayını diyelim ki buradan başladınız, izliyorsunuz. Şuraya kadar izliyor. Ha tamam anladım diyor. Mesela devam ediyor. Ama şu köşedeki detayı kaçırdığımız takdirde ne olacak? Benimkisi böyle olmadı. Köşeleri döndü, kasma yaptı olacak. O yüzden videolarda mümkünse zaten dikkat ettiyseniz diğer videolarımı da izlediyseniz stabil olarak giden yerleri çekmiyorum uzun uzadıya ama püf noktalarını kaçırmayın ki sizin de çantanız aynı düzgünlükte muntazamlıkta olsun. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın yine aynı şekilde bir zincirimi aldım. En son ördüğüm yere giriyorum. Çektim, 2 kaldı. Bir daha ne yapıyordum? Yanındakine. Boşluk bırakmıyorum bu sefer köşede. Bu sayede köşede 2 tane arttırma yapmış oluyorum. Köşenin rahat dönmesi için. Bir zincir çektim. Yine aynı yere girdim. Bakın çıkartmıyorum. Yanındakine geldim. Üçünü birden çektim. Burası ilk başta bakın şunlar sıkışık olmuş oldu. Ama hiç sorun değil. Onlar en altta zaten sonra sıkıntı olmayacak. Yine aynı yere girdim.
Bir boşluk bıraktım artık bakın. Bu şekilde burayı da dönmüş olduk. Aynısını şimdi buraya kadar örüp gelelim. Evet, geldim sıra başına. Bir tane zincirimi çektim, arttım. Aynı yere hemen 2 tane kaldı. Bir daha arttım. Hemen ne yapıyordum? Yanına giriyorum ki arttırabileyim burada. Bir zincirimi çektim. Aynı yere bir daha girdim. Bir daha arttım. Hemen yanına bir daha bir zincirimi çektim. Aynı yere girdim. Bir daha arttım. Artık bir boşluk bırakıyorum tekrardan. Bir zinciri daha çektim. Bu şekilde yine sıra sonunu anladık artık. Bu köşeyi, şu köşede de aynı arttırma. Yani şu 3 köşede yaptığınızın aynısını bunu da yapacak, burada da yapacaksınız. Daha sonra tam şu noktada artık nasıl birleştiriyoruz, nasıl üst sıraya çıkıyoruz onu göstereceğim. Evet, sonuncuyu da yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi bu ilk yaptığımız V'nin tepesi. İpimi biraz genişletiyorum. Buradan arkaya aldım. Görünüyordur umarım şöyle. Sonra burası bakın 2V'nin ortası. Bu ortadan giriyorum. Sıkıştırdım bunu. Sonra çıkarttım. Yine bir tane uzun. Şunu şuraya artık genişlemişti. Onu şöyle düzeltelim. Görüyorsunuz değil mi ne kadar? Yine bir zincir daha çektim. 2 tane başlangıçta olduğu gibi 2 zincir. Bir tane arttım. Artık hep şu boşlukları kullanacağız. Yani şu bir V, şu bir V, şu bir V. Zincir çektiğimiz aralar var ya, o araları kullanıyoruz. Bir tane arttım. Çektim. Birleştirdim. Birinci V'miz böyle oluyordu hatırlarsanız. Bir zincirimi çektim. Yine her zamanki gibi. Kameranın neresine kayıyorum? Gidiyorum farkında olmadan. Aynı yere bir daha girdim. İşte kastettiğim şey burası artık. Burada eğer şunu şu şekilde uzatırsanız, benden size söyleyeyim. Bu boşluğa battığımız için şuralarda bir hat şeklinde böyle örgü katman gibi görünüyor. Yani bunların birbirini devam eder şekilde olması lazım ya. Her sıra katman katman potluklar oluşuyor. O yüzden bunu önüne geçmek için bu örneği biraz sıkı örmeniz gerekiyor. Aynı yere girdim. İkisini bir aldım. Bir daha arttım. Yan boşluğa giriyorum. Yine ikisini bir aldım. Bakın tığımın üstünde 3 tane var. Üçünü birden çektim. Bir zincirimi alıyorum yine. Aynı yere, aynı boşluğa bir daha girdim. Çektim. Bir daha arttım. Yan boşluğa geçtim. Üçünü birden yine çektim. Şurada bir bolluk oluştu. Sevmedim onu. Onu tekrar geri alacağım. İlk videomda da söylemiştim, tekrar hatırlatıyorum. Kağıt ipinizi ne kadar gevşek örerseniz, ne kadar salaş örerseniz, o an belki o gevşeklik hoşunuza gidebilir. Ama şunu unutmayın, çok fazla özelden bununla ilgili soru alıyorum. İşte 2 sene önce bir çanta almıştım. Çanta resmen ağzı burnu kaydı diyorlar. Çok fazla yıprandı diyorlar. Bunu nasıl çözebiliriz? Çözemezsiniz. Yani eğer çok salaş bir örnekle örüldüyse nihayetinde bu bir çanta, sürtünecek vücudunuza, yani kolunuza taktığınızda bedeninize sürtünüyor. Bir yerlere koyuyorsunuz vesaire. Kağıt
Kartonu nasıl sürterseniz bu da aynı şekilde yıpranacak. O yüzden mutlaka tavsiyem, örneklerinizi çok fazla salaş yapmamaya çalışın. Birincisini çektim, arttım, yan boşluğa girdim, bir daha çektim. Şimdi üçünü birden topladım. Artık bundan sonra başka hiçbir şey yok. Ne arttırma yapacağız, ne azaltma yapacağız. Aynen bütün sıra boyunca hep boşluklar, unutmayın. Tepelere hiçbir zaman için girmiyoruz. Hep boşluklara giriyoruz. Çok keyifli bir örnek. Yani mutlaka tavsiye ediyorum örmenizi. Örmesi çok zevkli ama tekrar söylüyorum. Lütfen şu ilk sıktıklarınızı tekrar gösteriyorum. Şunu aldınız, şuraya girdiniz, çıkarttınız. Şunu lütfen uzatmayın. Normal trabzanlarda alışkınız uzatmaya ama bu örnekte asla olmuyor. Arttım, bir daha çekmiyorum. Bunu da 3 tane, üçünü birden topladım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şu sıra sonunu tekrardan göstereceğim size. Bir daha anlaşılsın. Sonra onu da gösterdikten sonra istediğim boya gelene kadar öreceğim. Ağız kısmını nasıl yapıyoruz artık o noktadan sonra orayı göstereceğim. Gerçekten çok tatlı. Hele bir de ütüleyince bu inanılmaz güzel oluyor. Bu örneğe ben ilk bir bluz örneği olarak görmüştüm. Sonra bir siparişim gelmişti. Hasır çanta istemişlerdi. Örneğin hiç önemli değil, siz karar verebilirsiniz demişlerdi. Sağ olsun. Ben de bunu yaptım ve o günden beridir en çok sorulan çantalarımdan bir tanesi oldu. Dediğim gibi siz de bu çantayı söylediğim şekilde o püf noktalarına dikkat ederek ama örerseniz hiçbir problem yaşamazsınız. Gayet güzel, son derece şık bir sırt çantası oluyor. Yine tabii ki de belli şu eklem yeri detayları, ağız kısmında özellikle kordon geçirdiğimiz delikler, aralıklar. O yüzden diyorum mutlaka sonuna kadar videoyu izleyin ki her püf noktasını doğru bir şekilde yapın. Sizin de aynı güzel çantalarınız olsun. Buraya kadar örüyorum. Hemen geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Son bir taneyi de beraber yapalım. Bir zincir çektim, arttım. En son battığım yere battım. Çektim. Bir daha arttım. İlk başta başladığım yere geldim. Yaptım. Çektim. Şimdi ne yapıyorduk? Bir zincirimizi çekiyorduk. İpimizi uzattık. Bunun tepesi neresiydi? Bunun tepesi burasıydı. Böyle net görülüyor mu? Arkadan geldim. İpimi arkaya alıyorum. Ne yapıyordum? Şimdi şu boşluğa. Çünkü bu boşluklara örüldüğü için ipimi mutlaka boşluğa getirmem lazım. Bu boşluktan bunu taktım. Asıldım fazlasını. Evet. İlkini uzun çektim biraz. İkincisini normal çektim. Yine arkasına battığım o gözü şöyle kapat topladım. Görüyor muyuz şöyle? Hiç belli bile değil. Nereden başladık? Neresi? Aynı devam ediyor. Bütün hep V'nin üstüne V boşlukları. Bir tane arttım. Yan boşluğa girdim. Size göstermeye çalışırken rahat tutamıyorum tığı. Evet. Tepesini topladım. Bir arttım. Artık bu son gösterişim. Çektim. Bir daha arttım. Çektim. Üçünü bir topladım. Birleşim yerini gördünüz. Eğer takılırsanız o videonun o kısmına getirip tekrar izleyebilirsiniz. Bu yöntemle hiç birleşim yeriniz belli bile olmadan bu güzel çantayı örebilirsiniz. Şimdi ben istediğim yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Daha sonra çantanın kalan
üst kısımlarını yine birlikte öreceğiz.